Bazı insanlar Suriye'nin sadece kötü lanse edilen bir başkanla idare edildiğini düşündü. Peki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük mülteci krizi, 600 bin ölü. Bunlar size bir şey ifade ediyor mu? Ya da modern ve seküler zalim Beşar Esed'in işkence merkezlerinde yaptıkları? O eli kanlı bir diktatördü. Yerin 7 kat altını ölümhane inşa edip burada kadınlara tecavüz ettirdi ve buna direniş ekseni dediler. Terörle mücadele haftasıyla üzeri örtülmeye çalışılan rejim, dünyayı hiç bitmeyecekmiş gibi gösterdiği işlevsiz ve zayıf bir ülkede insanlara işkence etmek için endüstriyel bir makine gibi davrandı. Bakın, bugün Esed'in devrilmesiyle beraber yeraltı hapishanesi Sednaya'da çıkan herkes aynı görünüyor. Gri tenli, zayıf yüzlü, tıraşlı, korku dolu ifadelerle yürüyemez halde. Esed insanları işte bunu yaptı. Onları canlı canlı yerin altına gömdü. Sednaya hapishanesinde onlarca yıldır zalim Esed ve babasına muhalif olanları uygulanan işkence türlerinden elbette ki bahsedemeyeceğiz. Sednaya hapishanesinin açılması, Halep şehrinin kurtarılmasından daha uzun bir vakit aldı. Nasıl bir devlette yaşadığımızı görsünler. Allahu Ekber! Sednaya cezaevi ya da Suriyeliler arasındaki adı ile insan mezbahası, Şam yakınlarında Suriye hükümeti tarafından işletilen bir askeri cezaeviydi. Cezaevi yıllardır sivil muhaliflerden on binlerce mahkumun tutulması için kullanıldı. Rejim hapishaneyi mayınlarla korudu. Bu hapishanede tutsaklar tam 13 yıl güneş görmediler. Birçoğunda psikolojik sorunların baş gösterdiği, vitamin eksikliğinden derilerinde çürümelerin başladığı görüldü. İzlediğiniz bu görüntülerde Esed rejimiyle özdeşleşen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya'daki kadın tutsaklar. Evet, kadın tutsaklar, Esed'in devrildiğine inanmıyorlar, onları kurtarmaya gelenlerin kendilerini kaçırıp başka yere götüreceklerini zannediyorlar. Ya cema'a vallahi lazim fitna. Mesajin saret tebki fakkaru faitin na'dumun i'dam midani. Saru ybusun ايدينا وجهنا وتلعفوا اننا جيش حر. مشاهد المشاعر اللي عشناها هلا بهالست 4 ساعات والله لا احكيها لاولادي واولاد اولاد اولادي. Bunu yalnızca kadınlara da yapmadılar. Rejimin ortakları şimdi çekinmeden kız çocuklarının yüzündeki bu korkuyu izleyin. 19 yaşında bekar bir kızken Sednaya hapishanesine atıldım. Çıktığımda 32 yaşındaydım ve babalarını bilmediğim çocuklarım var. Ve yine savaşın en masum parçası çocuklar hedef alındı. Bakın, bu çocuk Sednaya'da doğdu ve dış dünya hakkında hiçbir şey bilmiyor. Onun gibi yüzlerce çocuk var. Doktor Rania Al-Abbasi, rejim tarafından 2013 yılında kocası ve 6 çocuğuyla birlikte tutuklandı. Fotoğrafta gördüğünüz herkes tam 11 yıldır tutuklu. Şimdi ise yıllardır akrabalarından haber alamayanlar, hapishanedeki defterlere bakarak yakınlarının akıbetlerini öğrenmeye çalışıyorlar. Sednaya'dan kurtarılan bu gencin adı ise Abdülvahap Dadoş. Kurtarıldığında aklını ve hafızasını kaybetmişti. Bir tıp öğrencisiydi. 13 yıl önce sınava girmek için yola çıktı ve o tarihten bu yana kayıptı. Ne var ki cezaevinin yer altında gizli bir zindan katı daha ortaya çıktı. Buranın ağır işkence gören mahkumların tutulduğu özel bir bölge olduğu öğrenildi.
Güvenlik kameralarında görülen fakat hala ulaşılmayan tutsaklar var. Şam'daki muhalif yetkililer havalandırma yetersizliğinden dolayı neredeyse boğulma tehlikesiyle karşı karşıya olan tutukluların serbest bırakılması ve bulunamayan mahkumlara ulaşmak için haritalara bakarak binanın yapısını çözmeye çalışıyor. Dolayısıyla Sednaya cezaevinde demir kapılar ardına hapsedilmiş ve ölüm hücrelerine kapatılmış binlerce mahkuma hala ulaşılamadı. Sednaya zindanı yerin 5 kat altında, fakat zindan görevlileri kaçarken elektrikleri kesti. Havalandırma çalıştırılamıyor. Bodrum katlardaki on binlerce mahkum havasızlıktan ölmek üzere. Bu cezaevindeki mahkumların yerlerini tespit etmek için yüksek kaliteli ekipmanlara ihtiyaç var. Gardiyanlar ise mahkumları ölüme terk edip kaçtı. Muhalifler bu durum sebebiyle Sednaya hapishanesinin gizli bölmelerinde hapsolan mahkumları kurtarması için eski gardiyanlara af duyurusu yapıyor. Yıllarca Şam sokaklarında gezip, bakın buralar çok güzel, Esed gene laf çıkardı, yalanına tutulup da ülkelerine dönsünler, savaş bitti diye zulmedilen bu insanlara kendi ülkelerinde işte bunlar yapıldı. Ülkeden kaçarken zulmettikleri insanların kurtulmalarına mani olmak için hapishanenin girişlerine beton döktüren bir diktatörün düştüğüne sevinmeyenler, Suriye rejimi bir zindandı. 300 bin toplu mezar, yerin altında 3 kat beton dökülmüş hücreler, gerçeklik algısını yitirmiş binlerce insan, tecavüze uğrayan kadınlar ve babasını bilmeyen çocuklar. Hasta bir adamı modern göstermeye çalışıp da Esed rejimini örtbasa çalışanlar, yıllardır yapılan işte bu soykırıma ortaklar.